Sevgili seyircilerim, sizler için ev yoğurdu hazırlayacağım. Mandaradan ya da süt satanlardan taze alınmış 5 litre sütüm var burada kıymetli seyircilerim. Şimdi sütteki hemen ayrıntılardan biraz bahsetmek istiyorum. Böyle bidonlarda, kaplarda satılıyor. Şu üst bölüm bakın şuradan yukarısı kaymak yukarıya doğru gelmiş durumda. Taze süt. Aldığımızda böyle yeni sağılmış. Tanka inmiş, oradan doldurduk sıcak sıcak. Of, çok güzel oluyor. Gelene kadar dinlenmiş, kaymağı üstüne çıkmış. 5 litre süt ile evde doğal yoğurt yapımını sizlerle paylaşacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Burada besmelemizi çekiyoruz, sevgimizi veriyoruz. Büyük bir tencereye sevgiyle döküyor ve ondan sonra pişiriyor ve mayalanma ve tüm detaylar sizlerle olacak inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın şu anda üstten kaymağı geldi önce. Yavaş yavaş süt gelir. Bir detay daha var, şimdi onu da sizlerle paylaşacağım birazdan. Üzerindeki kaymağını sütün içine almış olduk böylelikle. Evet, tencereye döküyoruz kalan sütümüzün tamamını. Şimdi yoğurt yaparken kıymetli seyircilerim, sert olmasını istiyorsanız bir yarım saat kadar kaynatmamız gerekiyor. İçindeki su buharlaşarak çıkması gerekiyor. Ama tamamen bu biraz azalma meydana gelir. Azalması nokta üstte 10 dakika 15 dakika yeterlidir diyen seyircilerim de olabilir. Olur, uygundur efendim. O zaman birazcık sadece sulu olur. Yoğurt suyu da çok faydalı sağlık açısından kıymetli seyircilerim. Şimdi içine kepçeyi attım, karıştırdım. Sütün taşmaması için aparatlar satılıyor. Onlardan atabilirsiniz. Ya da böyle bir tane benim evde spatulam vardı. Böyle pasta, börek çıkarmak için. Onu böyle getiriyorum, içine bırakıyorum. Bunu attığım zaman taşma yapmıyor. Ortadan kaynamasına yardımcı oluyor. Şimdi sütümüz kaynıyor. Detaylarıyla birlikte mayalandırma bölümüne geçiyoruz. Sütümüz kaynıyor. Yaklaşık olarak bir parmak eksildi. Şu anda 25 dakika oldu. Kıymetli seyircilerim, şöyle savurtalım. Güzelce savurttuğumuz zaman içindeki burada ne oluyor? İçindeki su azalmış oluyor. Yoğurdumuz daha kıvamlı olmasına yardımcı oluyor. Artık buradan sonra savurtma işlemi tamamlanmış oldu. Gayet güzel. Ev yapımı doğal yoğurt tarifi paylaşacağım sizlerle kıymetli seyircilerim. Şimdi kavanozda, tencerede, farklı kaplarda hiç fark etmez. Sadece birazdan ısısının ve dereceyle sonra da miktarlarını paylaşacağım sizlerle. Şimdi burası pişti. Ocağın ateşini artık kapatıyorum. Hatta kepçeyi alayım içerisinden. Evet, kaymaklı bir yoğurt olacak. Ama ben kaymağını almak istiyorum diyen seyircilerim bir gece bekletsinler. Üzerindeki kaymağı aldıktan sonra 45 derecelik ısıya çıkartıp sonra mayalandırma yapabilirsiniz. Şimdi kapatıyorum, soğumaya bırakıyorum. Canım benim. Sevgiyle soğur musun lütfen? Sevgili seyircilerim, yoğurt yapımında en önemli noktaya gelmiş bulunuyoruz. Şu anda parmağımızı daldırdığımızda 8'e kadar dayanabiliyorsak tamam demektir. Oy. Çünkü buradan eğer ki daha soğuk olursa cam kaplar soğuk oluyor. Bu defa ısı dengesi bozulur. Yoğurdumuz güzel olmaz o vakit. Ondan dolayı söylüyorum. Üzeri gayet güzel kaymak yapmış. Görelim usta kaymağı derseniz kaymaklı bir yoğurt yapacağım. Ama bir gece dinlendirip de kaymağını alıp da ondan sonra da yoğurt yapmak isteyen seyircilerim olabilir. Bakın görüyor musunuz? Kaymaklı bir yoğurt yapımını sizlerle paylaşıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyoruz. Güzel. Dualarımızı yapıyoruz. Bir kepçe aldım. Burada 5 kilo yani 5 litre süte 7 çorba kaşığı daha önceki yapmış olduğum yoğurttan koydum. Biz hazır yoğurt kullanmıyoruz. Hep kendimiz yapıyoruz. Çünkü doktorlarımız ne diyor? Ev yapımı yoğurt yiyin diyorlar. Ev yapımı turşu. Sevgili seyircilerim, bunların hepsini tariflerini paylaştım sizlerle. Bir de köy yumurtası. Bulabilenler için inşallah herkes bulur. Bulması temennisiyle diyoruz. Efendim şimdi buraya hemen tencereye döküyorum sevgili seyircilerim. İsterseniz böyle karıştırdıktan sonra kavanozunkini isterseniz böyle dökebilirsiniz. Üstüne sütünü veririz. Tamam, bu da hazır.
Güzel şöyle karıştıralım. Çırpma teliyle de karıştıralım. Dibine tutarsa dibini karıştırmayın. Çünkü sürekli savurtturarak sütümüzü pişiriyoruz ki dibine tutmasın diye. Güzel her yerine karıştıktan sonra kıymetli seyircilerim şimdi kaplara boşaltma vakti geldi. Şu an çok dolu tencereyi kaldırıp dökersem bu defa her yere dökülebilir. Ondan dolayı şöyle kepçe yardımıyla veya büyük sürahiden de yararlanabiliriz. Alıyoruz, üzerine kapatıyoruz. Kaç saat duracak Oktay Usta derseniz 6 saat duracak kıymetli seyircilerim. Örtü altında güzel böyle kışın üzerine battaniye falan da koyabilirsiniz. Yaz olursa daha ince örtüler örtebilirsiniz. Paylaştırıyorum, üzerine kapatıyorum, 6 saat bekletiyorum. Ondan sonra 6 saat bekledikten sonra üzerine açıyoruz. 1 saat öylece bekliyor. Kendine gelsin. 1 saatten sonra gönderelim. Nereye? Buzdolabına. Bir gece beklesin. Taş gibi yoğurt. Allah'ın izniyle. Evet, şu anda 5 litre sütten çıkan yoğurt miktarını görüyoruz kıymetli seyircilerim. Şimdi üzerine kapak da kapatabilirsiniz ama o vakit üzeri sulu olur. Islak olur kıymetli seyircilerim ama böyle süzgeç kapatırsanız, süzgeci kapattıktan sonra üzerini kapatıyoruz. Buradan çıkan peçetede de olur. Önemli olan buharının çıkması lazım. Çıkarsa buharı çok güzel olur. Tamamen susuz, böyle sert kıvamlı bir yoğurt çıkar ortaya. Ev yapımı yoğurt tarifimiz tamamlandı. Bir gece dinlendi. Buzdolabında dinlendirdik kıymetli seyircilerim. Gayet güzel oldu bakın. Dinlendikten sonra kavanozda, orta boy kavanoz, küçük kavanoz. Kavanozların kapaklarını soğuduktan sonra kapatıyoruz. Böyle buzdolabında bekliyor. Beklesin. İstediğiniz zaman çıkartıp yiyebilirsiniz. İsterseniz ters çevirin. Dökülmez, akmaz. Çünkü ev yapımı güzel kaynattık. Kıvamı tam istediğimiz kıvama geldi kıymetli seyircilerim. Şimdi kıvamını da sizlerle paylaşayım. Oktay Usta'yı Instagram'dan, web sitemden takip ederseniz çok mutlu olurum. Sizler kanalıma abone olup yorum atıp dostlarınızla paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben sizler için elimden geldiğince tarifler hazırlamaya özen gösteriyorum. Çünkü sizlerden yoğun istek geldi. Oktay Usta, ne zaman ev yapımı yoğurt hazırlayacaksın diye. İşte gün bugündür. Bismillahirrahmanirrahim. Kaşığımı daldırıyorum. Ev yapımı yoğurdumuz şöyle çıkıyor bakın. Görüyor musunuz? Bak şu kaşıktaki kıvamı bak. Subhanallah. Rabbim ne güzel nimetler veriyorsun bizlere. Daldırıyoruz. Şöyle kıvamlı tava yoğurdu kıvamında. Sevgili seyircilerim. Yani ev ortamında olabilecek en güzel şu an kıvama ulaşmış bulunuyoruz. Diğer tariflerimde inşallah görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlık kalın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum.